Şimdi de çocuklarda alerji konusuna yer verelim dedik. Profesör Doktor Ahmet Akçay hocam bizimle birlikte çocuk alerjisi ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Alerji mevsimindeyiz değil mi hocam? Sonbahar özellikle çocuklarda alerji artık mevsimi. Okul başladı. Çocuklar yine kreşe gitti. Buluştular. Yine artık geçmeyen kuru öksürükler var hocam. Bunlar alerji midir, enfeksiyon mudur? Şimdi bir kere 2 haftadan kısaysa öksürük rahat olalım. Ama 2 haftadan uzunsa o zaman uzamış öksürük diyoruz. O zaman başka şeyler aklımıza gelir. Öksürükle beraber ateş varsa, nezle varsa ve 2 haftadan kısaysa bu daha çok bir gribal enfeksiyon, soğuk algınlığına bağlı olabilir. Ama 2 haftadan uzun sürüyorsa ve hatta 1 aydan uzun sürüyorsa o zaman çeşitli nedenleri araştırmak lazım. Bunlardan bir tanesi de astım. Astım. Peki astım ne zaman aklımıza gelecek? Hangi belirtilerle hocam aklımıza gelecek ve nasıl teşhis koyuyorsunuz? Şimdi astım hastalığının öksürüğünü çok iyi bilmek lazım. Bir kere astım hastalığının öksürüğü gece uykudan uyandırır. Sabah kalktığında öksürük olur. Koştuğu zaman öksürük olur. Koşunca öksürük olur. Oyun oynayınca öksürük olur. Ve her gribal enfeksiyon bir kere akciğere iner. Ve genelde de 2 haftadan uzun sürer. Bunlar oluyorsa o zaman aklımıza astım hastalığı gelmeli. Hocam bu enfeksiyonlar ya da küçük alerjiler astımı tetikliyor mu? Kesinlikle astımı tetikleyen en önemli faktör gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlıkları. Bunlar tetikliyor. Çünkü astımın bronşları hassastır. Enflamasyon vardır. Onun için çok kolay etkilenir ve zor geçer. Çünkü bronş daraldı mı açmak zordur. Bu sebepten dolayı gribal enfeksiyon en önemli tetikleyici faktör oluyor. Hocam biz eskiden bu astım, koah dediğimiz hastalıkları genelde daha ileri yaşta sigara içen popülasyonda görürdük. Şimdi çocuklarda tabii çok fazla var. Bunun nedeni nedir? Yani bünyeleri mi daha zayıf? Artık çevremiz değişti. Her şey değişti. Doğum şeklimiz değişti. Önceden çocuklar biliyorsunuz normal doğardı. Şimdi artık normal doğan çocuk yok neredeyse. Ve beslenmemiz değişti. Artık işlenmiş gıda tüketir olduk. Ve yediğimiz ekmek değişti. Çünkü ekmekte buğday genetiği değiştirilmiş artık şeyler çıktı ortaya. Yediğimiz zepseler, meyveler değişti. Tabii hava değişti. Havadaki kirlilik değişti. Bunlar değişince tabii ki doğa artık astım hastalığı daha çok ortaya çıkmaya başladı. Her 4-5 kişiden birisinde bir alerjik hastalık var ve astımın sıklığı Türkiye'de her 10 kişiden birisinde veya ikisinde var. O zaman çocuklarda var. Kronik hayat boyu süren bir hastalık, tedavisine gelirsek astım tamamen ortadan kalkmıyor değil mi hocam? Nasıl tedavi edilir? Şimdi öncelikle tabii astım hastalığını olup olmadığını bir netleştirmek gerekiyor. Bunun için de tabii alerji testi yapmak, solunum fonksiyon testi, bazı hastalıkların da olmadığını gösteren bazı tetkiklerle teşhisi kesinleştiriyoruz ve kesinleştirdikten sonra alerjinin bir nedeni varsa eğer, diyelim ki polen alerjimiz var, ev tozuna alerjimiz var. Şimdi biz ilaçlarla tedavi ederiz. Bunlarla korunma yöntemleriyle bir parça rahatlayabiliriz. Düşünün, ev tozu mikrobuna karşı alerjimiz var. İstanbul'da yaşıyoruz, deniz kenarında. Ne kadar temizlik yaparsanız yapın, ne kadar önlem alırsanız alın, ne kadar istenileni yapsanız da ev tozu mikrobunu temizleyemezsiniz. Çünkü ev tozu mikropları nem sever, insan derisiyle beslenir ve yatılan yatakta 5-10 milyon ev tozu mikrobu var. Nasıl önlem alalım? Yani bunlardan tamamen kurtulamadığınız için bunlar da zarar vermeye devam ediyor. Biz ilaçlarla düzeltiyoruz, mikroplar da zarar veriyor. Bahar geliyor, bakıyorsunuz polenlerden dolayı yine karşılaşıyoruz. Bundan dolayı düzelttiğimiz şeyler yeniden bozuluyor. İşte bu bozulmayı engellemek için, bozulmanın olmaması için alerjik maddeye karşı direnç oluşturuyoruz. Ne yapıyoruz? Alerji aşıları kullanıyoruz. Alerji aşılarıyla immün sistemi ev tozu mikrobuna karşı, polene karşı veya kedi veya köpek alerjisine karşı. Bakıyorsunuz evdeki kedinize de alerjiniz olabilir. Yani kişi çok alerjik bünyedeyse bu çocuk da olabilir, yetişkinde uygulanıyor mu bunlar? Tabii ki yetişkinde de 5 yaşından büyük herkese alerji aşısı yapılabiliyor. İmmün sistemimizi kuvvetlendiriyoruz. Ne yapıyor immün sistem kuvvetlenince ona karşı? Artık ev tozu mikrobu, polen,
kedi tüyü zarar veremiyor. Zarar veremeyince şikayet yok. Şikayet olmayınca ilaç ihtiyacı yok. Şikayetimiz yok, ilaç ihtiyacı yok. O zaman da hayat kalitemiz çok artıyor. Belirli aralıklarla bunu yapıp immün sistemi kuvvetlendiriyoruz. Evet. Peki ben çocukluk çağı alerjilerini konuşuyoruz. Yine özellikle benim çocuklarımda da çok yaşadık. Egzama, sık sık egzama olurlar. Bunu mesela yine bir genetik yatkınlığı mı var? Neden egzama oluyor çocuklarda? Bir kere alerjik hastalıklar genetiktir. Genetiğin önemi çok fazla. Anne veya babadan birisinde varsa %30 veya 50 oranında çocukta olma olasılığı var. İki ebeveyinde de varsa %50 ile 80 olma riski var. Ve illaki alerjik hastalığın aynısı olmak zorunda değil. Başka türlü hastalık olabilir ama egzama özellikle alerjik hastalıkların başlangıç noktasıdır. Start noktasıdır. Egzama başlamışsa bilin artık bu çocuk alerjik yürüyüşte. Bu çocukta artık gıda alerjisi olma ihtimali çok yüksektir. İleride astım ve alerjik nezle olma ihtimali çok yüksektir. Özel önlemler almamız gerekiyor. Ama egzamanın nedenlerine baktığımız zaman genetik faktörlerin yanında özellikle küçük çocuklarda besin alerjisi nedeniyle olur. Onun için özellikle egzamalılarda altta yatan bir besin alerjisi var mı yok mu diye muhakkak bizim bakmamız, incelememiz gerekir. Benim 1,5 yaşında hocam bebeğim var. Domates yediği zaman yüzü kızarıyor. Besin alerjisi dediğimiz bu mudur yani? Şimdi domatesin çok değişik bir özelliği var. Domatese karşı alerji olmayabilir. Alerji olmadan da domatese karşı reaksiyon yaşayabilir. Neden yaşayabilir? Çünkü domatesin öyle bir özelliği var ki alerji olmadan doğrudan vücudumuzdan alerji yapan hücreleri çıkartabilme özelliği var. Özellikle temas ettiği yerlerde olabilir. Evet. Ondan dolayı bu domatesde var, çilekte var. Bunun dışında bazı gıdalarda oluyor böyle. Ondan dolayı hemen alerji demek doğru değil ama onu tabii testle inceliyoruz, bakıyoruz çok kolay bir şekilde. Domatese gerçekten ciddi bir alerjisi var mı? Çünkü bazen polenlere karşı çapraz reaksiyondan da oluyor ama yaşı küçük. Ondan dolayı daha çok bir reaksiyon olma ihtimali daha yüksek. Evet. Hocam hangi hastalığa karşı ya da hangi alerjen diyoruz ya ona karşı hassasiyeti olduğunu nasıl anlıyoruz? Yani çocuğa tabii domates yedirerek anlayamayız. Bunun test yöntemleri kolay, hızlı yapılabiliyor mu? Sakın ola ki özellikle ciddi alerjisi olanlarda denerseniz alerjik şoka neden olabilirsiniz. Onun için böyle deneme yapmıyoruz. Şüpheleniyorsak o zaman test yapıyoruz. Testi aslında çok kolay. Bir hafta önceden alerji ilaçları, öksürük ilaçları kullanmadan gelerek çocuğun sırtına damlalar damlatıyoruz. Bu damlalarla sadece bir iğne ucunu dokundurur gibi diye düşünün. Dokunduruyoruz ve 15 dakika sonra kabarmalara bakıyoruz. O kabarmalardan çok kolaylıkla anlıyoruz ciddi bir alerjinin olup olmadığını. Ama burada sadece hassasiyetin çıkması illaki alerjinin olduğu anlamına gelmez. Hafif bir belirti varsa, hafif kabarıklık varsa deneme yapmamız gerekiyor bununla. Denemeyle anlıyoruz. Bazen de kan testlerinden faydalanıyoruz ve alerji testinde bir şey çıkmadı diye alerjiniz olmadığı anlamına gelmiyor. Başka mekanizmalarla da oluyor. Onu da deneme yöntemleriyle yine irdeliyoruz, öğreniyoruz. Geniz akıntıları yine çocuklarda alerjik bir reaksiyon ve çok rahatsız edebiliyor çocukları geniz akıntıları, sürekliliği olan durumlar. Bunları nasıl tedavi ederiz? Bir kere geniz akıntısı da özellikle alerjik nezlenin önemli bir belirtisi. Beraberinde burun tıkanması oluyorsa, peş peşe hapşırması oluyorsa, gözlerinde sulanma varsa bu kişide alerjik nezle olabilir. Bazen de enfeksiyondan dolayı, sinüzitten dolayı geniz akıntısı olabilir. Onu da değerlendiriyoruz ama işin sonunda bir alerjik hastalıklar birlikte olmaya eğilimlidir. Astımlı bir çocukta alerjik nezle olma olasılığı çok yüksektir. Alerjik nezlesi var mı yok mu inceliyoruz. Geniz akıntının alerjiye bağlı mı yoksa başka bir nedene bağlı olup olmadığını inceliyoruz. Buna göre de tedavisini yaptığımız zaman yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz zaten. Hocam peki bazen de stres, tabii çocuklar bir stres altına giriyor. Bu da direkt astım gibi ya da bir alerjik yakınmalara benzer bir şey yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Biraz önce ne dedik? Domates dedik. Doğrudan yapıyor. Yani o alerji yapan hücre çıkartıyor demiştik. Aynısını stres de yapıyor.
Stres de vücudumuzdan alerji yapan maddeleri, kimyasalları çıkartıyor. Mast hücresi dediğimiz hücrelerde kimyasalları çıkarıyor. Akciğerde çıkarırsa nefes sıkışması yapıyor. Ciltte çıkarırsa kurdeşen yapıyor. Yani bu stresin de nerede çıkartacağı belli olmaz. Yani bakıyorsun kurdeşen döküyorsunuz. Kurdeşen de bir alerji. Stresten kurdeşen oluyor. Burada sadece alerji, yani alerji yapan madde değil, tabii stres de. Stres de. Faktör. Stres de etkiliyor. Ama tabii küçük bebeklerde 1,5 yaşındaki çocukta Stres strese bağlı olma ihtimali yüksek ama yüksek değil ama yetişkinlerde tabii ki bu Yetişkin, yüksek okul oluyor. çocukları. Daha alerjik Okul çocukları. Okul bir çocukları da nesil belki var olabilir. ama bu bir gerçek hocam. Daha alerjik bir nesille karşı karşıyayız. Peki yediklerimiz, yani bu katkı maddeleri, bunlar ne kadar etkiliyor? Kesinlikle çok etkiliyor. Bağırsak sağlığı, alerjik hastalıklarda çok önemli. Hep derler ya, aslında kaynak bağırsaklarımız. Bir kere işlenmiş gıda tüketmeyelim. Özellikle bağırsakların olgunlaştığı, floramızın olgunlaştığı dönemde ilk 3 yaşta özellikle işlenmiş gıda vermemeye, daha organik gıdalarla beslenmeye gayret edelim. Raf ömrü uzun yoğurtlar, sütler Onları vesaire. mümkün olduğu kadar daha peynirler. günlük olanlarını tercih edebiliriz. Bakın neden normal doğumlarda daha az alerjik hastalık görülüyor? İşte sezaryenle doğanlarda annenin mikrobu çocuğun florasıyla karışmadığı için bağırsak florası zengin olmuyor. Normal doğumda bağırsak florası zengin oluyor. Bağırsak florası zengin olduğu için bağırsakta alerjenlerin geçişi de az oluyor. Diğer türlü bakıyorsunuz alerjenler çok kolay geçiyor, alerji yapıyor. Bu sefer de ne yapıyor? İşte egzama yapıyor ve ileride astımı, alerjik nezleyi davet ediyor. Hocam ne kadar güzel konuştunuz. Zaman da su Teşekkür gibi ediyorum. akıp geçti. Çok teşekkür Ben ediyoruz bu çok değerli teşekkür bilgiler ediyorum. için. Ben çok Biz de teşekkür ederiz. Geldiğiniz Hepimizin için. çocukları var. Çocuklarımız çok kıymetli. Evet. Biz de verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz davet ettiğiniz Ayağınıza için. sağlık hocam. Görüşmek yayınlar üzere. diliyorum. Sağ olun hocam.